Dubai'den herkese selamlar. Bana söylenin bugünkü konuğu değerli sanatçı Yusuf Güney. Yusuf, merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Valla gidişata ve insanlığın bıraktığı bu yoğun sıkıntılı durumlardan sonra bence layık olduğumuzdan daha iyiyiz. İyiyiz diyelim, iyi olalım bence. Umarım daha iyi olursun. Yusuf, ben açıkçası seni çıktığın günden beri dinlerim ve iyi dinleyicilerinden birisiyim. Hayatımıza Rafet Roman ile yaptığın düetleriyle girdin ve o günden bu yana gerçekten güzel işler yaptın. Türkiye'deki müzik piyasasına Rafet Roman ile birlikte adım atmak sende nasıl bir etki yarattı? Öncelikle teşekkür ederim bu güzel sözlerin için. Benim için de bir sürprizdi. Sonuçta halihazırda ben bir altyapısıyla hani ne derler bir müzik geçmişiyle bir müziğe başlamadım açık söyleyeceğim. Hı hı. Bir anda böyle söz yazarlığı, işte müzik yapımlığı derken bestelerimizi besledikten sonra bir beste besteliyorum ve Rafet abiyle tanışmak için Londra'daki konserinde kulise giriyorum ve ondan sonrasında tanışıyoruz. Albüm teklifi yapılıyor. Sonrasında benim o şarkıları bestelemem, devam etmem. Müzik kariyeri 13-14 yıldır buralara kadar geldi. Ee, Yani benim için dediğim gibi çok büyük bir sürpriz oldu. İnanılmaz bir durumdu. Her insanın yani hayatında wow denilen bir şey olur ya, bu da benim wow'larımdan bir tanesi. Yani şimdi buraya kadar bir şekilde geldik. Bakalım bundan sonra nasıl ilerleyeceğiz, ona bakmak lazım. Yani bu müzik dünyasına Rafet Roman'la başlamış olman sende olumlu bir etki yarattı diyebiliriz o zaman. İlla ki, tabii ki, tabii ki. Çok güzel bir ikili olaraktan başladık. Geçenlerde haberlerde okudum. Sanırım bir ay oldu. Dünyanın ünlü DJ'lerine Türkiye'nin 7 bölgesini gezdirmek ve onlarla konserler düzenlemek gibi bir projem vardı. Bu projeyi anlatır mısın? Ayrıca bu proje ne aşamada? Daha henüz hazırlık aşamasında belli başlı altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Yani yani DJ endüstrisi çok büyük biliyorsunuz Hı dünya hı, genelinde. hı hı, Haliyle bizim ülkemizin zaten tanıtımıyla alakalı güzel işler yapılıyor ama hani hı daha hı. ne kadar fazla bir şey yapabiliriz, daha neler katabiliriz düşüncesiyle böyle bir projeyi geliştirdik arkadaşlarımızla. E, Kültürümüzü önemli olan en önemlisi dünya global olaraktan en çok e, ilgi görenlerden bir tanesi yemek kültürü bilirsiniz. Hı hı. Hani yemek kültürü de bizim ülkemizde zaten tartışmasız yöresel olaraktan Evet, evet, onlarca, kesinlikle. yüzlerce farklı tatlar, lezzetleri görebiliyorsunuz bu Ya ülkenin gerçekten de içerisinde. Dubai'de de Türkiye'li olduğumu söylediğimde herkes Türkiye'nin yemeklerinden bahsetmeye başladı. Kesinlikle. Yani o konuda gerçekten dünyada ilk üçün içindeyiz Kesinlikle. diyebilirim. İşte o yemeklerde kültürdü, sanattı, coğrafik yapılanmasıydı derken yani DJ'lerle buluşturup bunu hani normal broadcast ya live streaming olaraktan değil de yani böyle bir belgesel tadında bir müzikal yapma isteğiyle öyle bir proje geliştirdik. Şu an hazırlık aşamasında, yakında inşallah e, yaparız. İsimler belli mi? Yok, daha henüz belirlemedik ama büyük bir geniş bir liste var. Bakalım onların içinden seçimleri yapacağız. Anladım. Yusuf Güney, tarafsız bir sanatçı olduğunu ancak buna rağmen müzik piyasalarında bazı kapıların senin için kapalı olduğunu söylemiştin. Bu hala böyle mi? Eğer hala böyleyse bunun çözümü ne? Ee, Bu hala öyle değil. Çok şükür ön yargıları biraz olsun kırdığıma inanıyorum. Hı hı, Ne yazık ki ülkemizde biliyorsunuz hani devletçilikle hı hı. hükümetçiliği birbirine karıştırıyorlar. Evet. Siyasi sempatizanlıkla milliyetçiliği Hı hı, birbirine karıştırıyorlar. Bana göre milliyetçilik illa hani milli sloganlar atıp da işte agresif bir yapılanmayla böyle insanların bir şeyleri gözlerinin önüne vura vura, kafalarına vura vura bir sert bir üslup değildir. Benim hı için hı, milliyetçilik yıllardır bu topraklarda canını vermiş şehitlerimiz, kurucularımız, liderlerimiz, ülkemizin, bayrağımızın, vatanımızın, milletimizin buralara kadar bağımsızca bir şekilde yani gelmiş olmasının ve duymamız gereken saygınlığıdır aslında milliyetçilik. hı hı, hı Bunlara hı. duymamız gereken saygınlık ve ülke için sonuçta belli başlı bir yerlere geldikten sonra kariyerimizde haliyle bazen böyle bazı kişiler olgunluğun ve doymuşluğun da verdiği hazlara dayanaraktan kendince bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor ve kendince bir şeyleri yapmaya çalışıyor derken ben de onun o duyguların içerisinde buldum son 3-4 yıldır kendimi. Ve hep bir şeyleri değiştirmeye çalıştım. Hep bir şeylerin önce olmaya çalıştım. Hep hani klişe olacak ama hani her şeyi devletten beklemeyeceksin lafını. Hı hı. Evet, ben inanıyorum yani. Sonuçta biz kitlelere hitap eden
insanlarız. Bugün yeri geliyor bir bakandan, bir başbakan, cumhurbaşkanından bile daha çok etkileşim oluşturabiliyoruz sosyal medyada, kamuoyunda. Haliyle bunu neden güzel şeyler için kullanmayalım, neden ülkemiz ve vatanımız için kullanmayalım derken birçok şeyle uğraştım. Bazılarında başarılı oldum, bazılarında başarısız oldum. Ama bu benim için artık bir görev ve ben bunu sonuna kadar yad etmeye ve devam ettirmeye meyilliyim ve öncü olarak görüyorum kendimi. İnşallah başarılı, güzel şeyler yapmaya devam ederiz. Yani şunu demek istiyorsun, ben herhangi bir mahalleye ait değilim, aidiyetim yok, ben devletçiyim diyorsunuz. Ben devletçi, milliyetçi bir Kesinlikle, kesinlikle. insanım. Ya öyle olması Beni lazım herhangi bir zaten. mahalleye yamamaya çalışmayın. Ben bir mahallenin çocuğu değilim, ben Yani devletin kendimi bir etkin milliyetçiyim. ırk olarak da görmüyorum. Sonuçta hani evet Türk'üz ama baktığınız zaman Karadeniz'den gelmeyiz. Baktığınız zaman belki Lazız, belki başka. Ama ben bunları şu şekilde de görmüyorum. Türkiye Cumhuriyeti, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bireyi olaraktan e, bunları dile getirmeye çalışıyorum ve bazen anlaşılıyorum, bazen anlaşılmıyorum. Ön yargılar zaten biliyorsunuz. Hani atomu parçaladılar, ön yargıları parçalayamıyorlar. Yani o durumu yaşıyorsunuz Türkiye'de. Ne yazık ki böyle takım tutar gibi siyasi parti tuttuğumuz Maalesef için ne Türkiye'de, yazık evet, ki ülkede. Türkiye'de bütün taraftarlıklar aslında futbol taraftarlığı gibi. Siyasi partide de böyle, bu cemaatler de böyle. Ve aslında memleketçilik de böyle. Takım tutar gibi tutuyoruz bir şeyleri. Öyle, öyle. Şimdi Ne yazık ki öyle. milli duygularından bahsettin ki bu milli duygularından ötürü aile bireylerinin çoğu İngiliz pasaportuna sahip olmasına rağmen bunu sen istemedin. Hala aynı noktada mısın? Hala İngiliz pasaport. Aynı noktadayım. Hala almadım. Hatta geçenlerde biraz süreyi fazla kaçırmışım Türkiye'de. Malum pandemiden dolayı Hı gidemedik de hı, zaten. Sürekli hı hı, hı hı. kırmızı liste. 2 seneyi aşmıştım. Yani oturumumun bile iptal olma olasılığı vardı. İngiltere'de. Çok şükür pandemiden dolayı bir sıkıntı olmadı. Giriş yaptım. Sonradan düzeldi. Yani hani bunlar önemli değil. Bunları göze alabilirsiniz bu şeyler için. Bazı olmazsa olmazlarınız için ama Hı dediğim gibi hı. tekrar söylüyorum. Hani bazı değerlerimizi biz ne yazık ki asimile olaraktan kaybettik. Bunun içerisinde sosyal medya ve medya çok büyük bir etken. Sizin gibi düzgün işini yapıp insanları bilinçlendiren ve zihinlerini, beyinlerini, fikirlerini güçlendiren programlar da yapılıyor. Saçma sapan algı oluşturup insanları aptal yerine koyaraktan soruşturmamasını, yargılamamasını, soru sormamasını, e, araştırmamamasını araştırmalarını engellemek için bunun için birçok projeler yapılıyor ve çok başarılı oluyorlar. Çünkü en büyük güç onlarda. Ne yazık ki bize söz gelene kadar malum önleri Hı çok hı. blokaj şeklinde oluyor. Hı. Dediğim gibi hani önemli olan bence bunlara değer vermek. Bunların farkındalığını ermek. Onun dışında zaten filler tepişiyor. Biz çimenler ayakları altında eziliyoruz. Kendi kendimize böyle kandırıyoruz. O işte ya sen öyle dedin, ben böyle dedim. Biz kavga ediyoruz, onlar böyle oturup izliyorlar. Güzel, başardık diye. Yani durum bu. Bu global bir şey. Bu ülkemizde hani sınıflandırmamak lazım. Bu geniş kapsamlı bir dünya krizi zaten. Hiçbir şey Evet, eskisi gibi olmayacak söyleniyor zaten öyle biliyorsunuz. görünüyor. Bütün liderler bunu söylüyor zaten. Ülkelerin cumhurbaşkanları, başbakanları. Hı Yani hı. durum eskisi gibi olmayacak ve biz yeni sistemin içerisinde ya ayak uyduracağız ya da saf dışı kalıp böyle ayaklar altında ezileceğiz. Bence bunun gençlerimize bunu anlatsak daha iyi. Hayata yani nasıl bağlanmaları gerektiğini, nasıl yaşamaları gerektiğini öğrenmiş olurlar. Anladım. Yusuf, benim seninle alakalı merak ettiğim şeylerden birisi. Haberlerde okumuştum. Hatta bir kısmı bunu tiye aldı. Bunun bilimsellik tarafını bilmeyen kişiler tiye aldı. Bunun caps'lerini bile yaptılar. Sen de kısaca bahsettin aslında. Fakat bir de benim yayınımda bu astral seyahatlerle yolculuklarının olduğundan bahsetmiştim. Bu astral seyahatlerini anlatır mısın? Bunu hala yapıyor musun? Bunu yaptıklarını nasıl yaptın? Şimdi şöyle, öncelikle tabii astral seyahati anlamak için metafizik okumamız lazım. Kesinlikle. Yani böyle spiritüel konulara biraz vakıf olmak lazım. Şimdi astral seyahat İslami açıdan, dinler açısından mesela İslami açıdan baktığımda tayyi mekan denir mesela. Hani tayyi mekan nedir? Zikir aşamasında ruhu bedenden kontrollü bir şekilde çıkartır. Semaları, gökleri, her yeri gezer. Gelirse buna tayyi mekan denir. Ama biz bunu metafizik tarafından astral seyahat dediğimiz zaman bazı arkadaşlarımız tabii tepki gösteriyor buna. İşte yok sen Müslüman değil misin? Astral seyahat ne oluyor? Kadarlara kadar gelebiliyor. Yani meditasyon yapalım arkadaşlar. Biraz kendinize böyle iç sesinizle, iç ruhunuzla
özgürlüğü yaşayın, kendinizi tanıyın, kendinize yani şifa verin derdinde, meditasyon yapın dediğinde bile bırak o işleri, namaz kıl, namaz diye yani tepki veren bir ortamın içerisinde acayip bir konuya değindim. Bu konu tabii beklenmedik bir şeydi benden ve ben bunu çok uzun zamandır yapıyorum. Bunda neden böyle bir şey yaşamak istedim? Çünkü yani hayatta bence şuna inanmak lazım. Bir şunu anlamak lazım. Şimdi tekrar söyleyeyim, örnek vereceğim. İşte İslam'ın şartı, imanın şartı nedir? Hani işte Allah'a inanmaktan tut, işte zekat vermek, hacca gitmek, hepsi içerisinde kalabalık bir şekilde var. Aslında bana göre imanın ve İslam'ın şartından önce insan olmanın şartlarını biz yerine getirsek, aslında zaten zincirleme reaksiyon gibi hepsi birbirine akabinde devam edecek ve çok güzel bir yere ilerleyeceğiz. Hani ibadetten önce ben ahlakı hep savunan bir insanım. İşte yani bir dine inanırken ve uygularken iyi anlamayı, iyi dinlemeyi önce algılamamız gerektiğini dile getiren insanlardan olduğum için astral seyahat haliyle biraz şey oldu. Zor bir yerden girdim ve işte dediğim gibi birçoğu makaraya aldı beni işte. Yani neler ya, bir kızmadım ama yani çok yaratıcı bir mizahsel tarafımızın olduğunu biliyorsun. Hani o çok eğlenceli oluyor bazen. Hani Kesinlikle Türkiye bu konuda saygı çok iyi. saygı seviyesini aşmadan, saygısızlık tarafına geçmeden tabii. Hı hı. Ahlaki boyutu zorlamadan, sınırlamadan. Öbür türlü dediğim gibi mizahı çok seviyorum ben ülkemizde. İşte uzay mekiğinin üstüne oturtturup başıma fes takıp işte Mars'a, Ay'a yolladıklarının bu fotoğraflarını yapmışlar. İşte abi torbacık gibi bilmem diye. Neyse. Astral seyahat başlı başına insanın e, özü yani enerjisi, ruhu e, ve saf benliğini kontrol etmesidir. Normalde bizi o kontrol eder. Biz de deriz ki bazen yani beynimiz der ki şunu, tamam ruh bedenimi kontrol ediyor ama esas o enerjiyi, benim bu bedeni çalıştırmam için gereken enerjiyi ruh veriyor ama bazen ben de ruhu kontrol etmek isteyebilirsin. Yani sen kontrol etmek isteyebilirsin. Bu astrale geçmiş oluyorsun. Yani ruhu kontrol ediyorsun, bedenden çıkartıyorsun. Bütün o Araf denilen bölgeyi, işte o astral boyutu, zaman ve mekanda kısıtlama olmadan her yeri geziyorsun. İlla oraları görmen gerekmiyor öncesinde. Bir film, dizi vardı Netflix'te bilirsin, Gözlerinin Ardında diye. Orada astral seyahati çok ciddi ele almışlardı ama iki tane kurgu vardır orada yanlış olan. Ki yaptığım için söylüyorum. Birincisi hani gidip fiziki olaraktan bulunmadığın yerleri astral boyutta gezemezsin diyor. Öyle bir şey yok. Çünkü her şey düşünce gücüyle yapıldığı için astral seyahatte nereyi düşünsen işte Peru dediğin anda bir anda Peru'dasın. Yani sadece nerede olmak istediğini bil yeter. Zaman zaman bir algısı yoktur. Yani zaman diye bir şey yoktur orada. Ki ben bayağı inanılmaz bir şekilde işte astronomi meraklısı bir adamım. Çocukluğumdan beri astronomi meraklısı olan ve dünya dışı yaşam formları, işte uzay, galaksiler, kara delikler, nebulalar, kozmik bulutlar, güneş sistemleri, yıldız kümeleri falan, evren, kanalıyla evren, paralel evrenler, bilmem ne, kainat, işte acayip böyle. Bunları çocukluğumdan beri merak saldığım için hep bilinçaltı kodlamamda onlar vardı. Haliyle ben şimdi bilinçaltı böyle olan bir adam nereye gidecek yani? Kayseri'ye mi gideyim? Yozgat'a mı gideyim? Astral'le çok pardon. Yeni grip atlatmaya çalışıyoruz. Geçmiş olsun. Yani ne yapacağım abi? Sonuçta bu kadar altyapısı olan bir adam Ay'a gidecek, değil mi? Mars'ı gezecek. Güneş sisteminin dışına çıkacak. Kozmik bulutların arasına girip bir anda nereye geldim diyecek. Şimdi bunlar çok uçuk ve bilim kurgu geliyor insanlara ne yazık ki. Araştırmadıkları için, dinlemedikleri için ki bizim en büyük problemimiz dinleme problemi. Bu hani en üst tabakadan en alt tabakaya kadar herkeste olan bir problem. Dinlemiyoruz. Sadece konuşmayı sevdiğimiz için. E, Bu bilinçaltı kodlamalarının doğrultusunda bayağı bir gezdim. Mars'a gittim, Ay'a gittim, Ay'da su bulunduğunu, Ay'da Ay'ın karanlık tarafında kalan %18'lik, 17'lik bir kısmında yani dünyadan ve dünya ekseni yörüngesinde olan e, teleskoplardan görülmeyen kısmında askeri bir üs olduğunu söyledim. İşte oradan Mars'a gittiğimde Mars'ta kocaman bir yemyeşil bir göl olduğunu söyledim. Bunları tabii söyleyince hemen herkes makaraya aldı. Ama olsun, bir gününe de olsun Türkiye'nin geneline komple bir endorfin salgılattığım için çok mutluyum. Melatonin falan böyle. Yapıyor musun hala astral Ondan seyahat? sonra astral seyahat yapıyorum hala. Geçenlerde yine yaptım ama bu sefer artık iş boyut şeye geçti.
Çünkü o da yine hani bilinçaltınız, bu arada bilinçaltınız çok önemlidir astral seyahatte. Bilinçaltına ne kodlarsanız astral seyahatte oraya yönlendirir sizi. Yani astral seyahate çıkmadan önce çıkacak olan kişiler varsa hazırlıklarını bilinçaltı kodlamasıyla başlayıp sonrasında astrale çıkarlarsa daha nokta atışı yapmış olurlar. E, Daha çok artık bundan sonra mesajlar almaya başlıyor mesela. Acayip acayip mesajlar geliyor. Acayip acayip şeyler, böyle hani bilgi, yani anlamlı anlamsız bilgiler arasında artık yani şey oluyorsun, kargaşanın içerisinde buluyorsun kendini ve ne olduğunu anlayamıyorsun. Algılama problemi başlıyor bu sefer. O tarz mesajlar almaya başlıyorum artık bu aralar. Yani Allah sonumuzu hayır etsin, bilmiyorum. Benim Anladım. büyük bir En şeyin son içine astral girdim ama seyahati nereye gerçekleştirdin? dediğim gibi böyle genelde hep böyle toplumsal toplulukların arasında buluyorum kendimi. İşte zamansal olaraktan e, bir mesajların olduğu bir kutuların, odaların içerisinde buluyorum. Mesela bir odaya giriyorum. Bir odanın içerisinde direkt başka bir konu var. O konu hakkında konuşuluyor. İnsanlar yok ama insan sesleri geliyor. İşte o konuyu algılıyorsun, cevabını veriyor, iç sesin sana anlatıyor. Bak bu durumları şu an konuşuyorlar. Yani gelecekten mesaj gibi bir şey. Yani Anladım. kain değilim. Yanlış anlaşılmadın ama yanlış anlaşılmasın Yok, ama hani gelecekten bilgiler zaten bizlere her zaman verilir. Bizim anladım. paralel evrendeki yapılarımız her zaman bize mesaj yollar zaten. Bizden hep öndedirler. Anladım. Bunlarla ilgili dediğim gibi bir şekilde bilmiyorum. Biz ilerliyoruz ama ne olacak Anladım. bilmiyorum sonrası. Yusuf Güney, Türkiye'de insanlar bazı konularda ayrışabiliyor. Mesela, hem de bunu çok güzel başarıyoruz biz. Mesela sevdiğine aşık ama sevmediğinden nefret ediyor. Ortası yok. Haliyle seni de sevenin de Evet. var, sevmeyenlerin de var. Sevenlerinle tamam da sevmeyenlerinle nasıl bir Ya ilişki? eminim şunu izlerken bile bazen bazı takipçilerim mesela Evet. öf şu adamı da hiç sevmem ya. Ama niye şuna konu kaldın diye böyle söyleyecekler olacaklar. Yani onlara şunu söylemek isterdim. Hani ne olur sosyal medyadan buradan başkalarının onlara lütfettiği, verdiği bilgiler doğrultusunda önyargılarla davranıp da beni hacamat etmesinler. Lütfen bir anlasınlar, bir anlamaya çalışsınlar, bir dinlesinler. Bir kere dinleyin ne olur. Yani dinledikten sonra eminim bazı konularda ortak yönlerimizin olduğunu anlayacaklar. Onlardan ricam da bu. Araya dip bilgi Aslında bırakmak. leplemeden zaten leblebiyi anladım. Benim sorum da tam olarak buydu. Sorumun da cevabını almış oldum açıkçası. Yani çünkü Eyvallah. yani evet, yani sosyal medya aşkı ilan etme ya da nefret kusma mecraları ya. Ne demek istersin, sevmeyenlerinle nasıl bir ilişkiniz var diye soracaktım. Zaten bunun İşte cevabını bu. vermiş oldun. Şimdi, Bir son kereye olarak mahsus dinlesinler beni. kesinlikle herkesi, sadece seni değil, herkesi dinlemeden, bizde bilgi sahibi Ya olmadan fikir sahibi saçmalayabilirim olma de. durumu Bakın çok yaygın. saçmalayabilirim. Boş konuşuyor olabilirim. Yani ama demek ki bir şeyin çabasını gösteriyorum. Ya ben oturduğum yerden böyle hani zevki sefa yapmak yerine, ki çok rahat yapabiliriz Allah'a şükür. Bu kadar imkanımız var. Hı Hani hı. bana ne ya, üf bana dokunmayan bin yaşasın, öf püf deyip kendi hayatıma bakmak yerine bir şeylerin mücadelesini biliyorsam, bir şeylere çaba gösteriyorsam parçalıyorum resmen kendimi bir şeyleri değiştirmek için. Yani en azından ona saygılar olsun ve sevmesinler, işte saygı bile göstermesinler. Önemli değil ama bir kere dinlesinler isterim yani. Bu kadar da. Tek derdim ve tek ricam Anladım. budur. Son olarak hayvanlara karşı duyarlılığını biliyorum. Hatta Instagram'dan da takip ediyorum. Neredeyse bütün paylaşımların hayvanlar üzerine. Türkiye'de hayvan haklarına yeteri kadar saygının yeteri kadar özen olmadığını biliyoruz. Bu aşikar. Hayvanlar için daha fazla ne yapılabilir? Sen ne önerirsin bir hayvansever olarak? Hayvan haklarının gelişimi noktasında neler yapabiliriz? Elimizden ne gelir? Ya hayvan hakları yasası çıktı biliyorsunuz. Çıktı ama yani ne Yeterli yazık mi? ki öyle bana göre göstermelik. Hı İşte hı. hiç atılan taş yerini bulmadı. Hem iki taraftan da bakın hayvan hakları yasası savunucuları da sık hataları var bu konuyla ilgili. Hı hı. Bakanlığımızın da bununla ilgilenen bakanlığımızın da hataları var. İki tarafta çok fazla şeyler istiyor. İki tarafta bir şey kendi tarafından istiyor. Hiç kimse hayvanları düşünmüyor mesela. Bir kere de hayvanlara sormuyorlar ki sizin derdiniz de size. Yani bu biraz şey olacak ama ironik olacak ama yani bir kere de bir hayvanlara sorun ya. Derdiniz ne sizin? Ne yapalım sizler için, değil mi? Yani biz evet Allah'ın dilsiz kulları ama bir oturun bir bakın hayvanların derdi nedir? Bir not alın. İnsan görüp oturup Yani bir not alın ve hayvanlar hep konuşamazlar ama hal herkes kendi lisanıyla çıkar ve dertlerini menfaatleri anlatabilirler. doğrultusunda hareket ettiğinden dolayı bu her şeyde böyle. Sadece hayvanlarda değil. Bir Hı hı. emekliler hakkında konuşulduğu zaman, asgari ücret hakkında konuşulduğu zaman hep birileri parçalıyor. Yani oraya bastırıyor, buraya bastırıyor böyle. Altta da emekliler, asgariler böyle bekliyor. Bakın ne yapacaklar bize. Allah razı olsun büyüklerimiz. Yani
bundan kurtulmamız lazım abi. Bundan bir an önce kurtulmamız lazım. Hayvanların haklarıyla alakalı, ya hayvan hakları diye bir şey varsa bir ülkede, Hı hı. zaten o ülkede ahlaki bir problemler vardır. Hukuksal Evet. problemler vardır. Demek ki Allah'ın dilsiz kullarına bile saygısızlık yapılıyor. Hainlik ve e, hayvanlarla alakalı bir kıyam var orada demektir bu, değil mi? Hı Suyun hı. sonunda. Haliyle e, bunu bir an önce hızlı bir şekilde hayvanların yararına olması herkesin temennisi. Ne kadar olur olmaz bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Yeni çıktı. Ama ben kendimce dediğim gibi ben her şeyi kendimce yapmaya çalışan, kendi bireysel gücümü kullanaraktan yapmaya çalıştığım için e, mesela benim Göktürk'te ilgilendiğim ve bütün dertleriyle, sorunlarıyla ilgilendiğim, yeri geldiğinde bağış yaptığım ve bütün yiyecek şeylerine, sağlıksal şeylerine kadar içinde olduğum bir barınağımız var. 450 tane cana bakıyoruz biz mesela. Hatta bu konuşmadan sonra çıkıp onların haklarıyla alakalı Orman Bölge Müdürlüğü'yle görüşmeye gideceğim. Hayvan haklarıyla alakalı bir ihtiyaçlar doğrultusunda. Yani ben bireysel bir şeyleri yapmaya çalışıyorum. Bence herkes bireysel olaraktan üstüne düşen görevi yaparsa bence hani çok yukarılara bile çıkmadan o problemler çözülmüş olacak. En azından çok yukarı çıkıp da işi kaos derecesine getirip milli mücadele sıkıntısı haline, milli seferberlik haline getirmeye gerek yok. O yüzden bence herkes üstüne düşen görevi yaparsa başarılı olacağımıza inanıyorum. Birlikte yaşadığınız, hayatı paylaştığınız, sana birlikte olan hayvanlar var mı? Veya şu anda evde tabii benimle yaşayan 2 tane e, oğlum ve kızım var. Ben Hı hı. onlara köpek demiyorum çünkü onların ruhu hepimizden çok daha temiz. Hı hı. Saflıkları ve temizlikleri bizim yanımızda tartışılmaz zaten. O yüzden yani çoğu şeyde bizden üstünler. Hayvanları, yani evde niye bakıyorum? Çünkü artık yani dışarıda bir soğukta bile bırakamayacağın kadar özel bir varlık oluyor senin için. Hı O hı. yüzden böyle evin içinde yaşıyoruz beraber. Çok da mutluyuz. Anladım. Yusuf Güney, çok Ama teşekkür dediğim ederim. gibi sahiplenme kısmında tabii ki de bir sürü hayvanımızı da sahiplendiriyoruz. Çok güzel. Tebrik ederim. Hayvan Ee, barınağımızdaki yerler. Güzel Ben bir teşekkür sohbet ederim. oldu. Güzel bir sohbet Çok oldu. sağ olasın. Seninle tanışmak da benim için büyük bir onur. Umarım Teşekkür Dubai'de ederim. de seni misafir edebiliriz. Buraya geldiğinde Ya çok mutlaka mutlu olurum. Bayağıdır gelmiyorum. En mutlaka azından bir buluşmak sıcak dileğiyle. kemiklerimizi işlesin. Çok üşüyoruz burada. Kesinlikle bir kemiklerimiz ısınsın, değil mi? Eyvallah. Kendine çok Çok iyi bak. teşekkür ederim. İyi Görüşmek yayınlar, iyi üzere. programlar. Hoşça kal. Bol şans diliyorum sana. Çok teşekkür ederim. Kendine Hoşça iyi kal. bak. Tamam. Hoşça kal.